Dünya çapında 40 milyondan fazla satışı yapılmış olan, 1990 yılında Amerika'da kurulmuş olan şirket, 2002 yılından beri ev robotları konusunda dünyanın lider kuruluşu. Aynı zamanda dünyanın en sağlam ve en dayanıklı markasının incelemesine hazır mıyız robot kafalılar? Şimdi böyle bir markayı, böyle bir modeli eski tarzımızda yüzümüzü göstererek çekiyor olsaydım takdir edersiniz, takım elbise giyerdim vallahi bu robot için. Bu saygıyı fazlasıyla hak ediyor. Ama Allah'tan yeni tarza geçtim. Artık yüzü göstermeden direkt ürünlere odaklanıp bol bol arka planda izletiyoruz biliyorsunuz. Bu sayede de takım elbise giymekten yırttım, oh be. Hadi o zaman dostlar, iRobot markasının en iyi robot süpürge modellerinden birisi olan Roomba i7 incelememize artık geçelim. Öncelikle kutu açılışımızı yapalım dostlar. Kutunun bile premium şekilde düzenlendiğini, dolu dolu bir kutu içeriğinin size beklediğini videodan görüyorsunuzdur. Karma karışık robotun yanına üstüne konulmuş, hatta fırlatılmış atılmış yedek parçalardan sıkılanlar kutu düzenine mest olacak. Ben buna inanıyorum. Beni mest etti gerçekten. Kutu bile ben premium bir markayım diye bas bas bağırıyor dostlar. Kutu açılışından sonra robotu beraber canlı canlı buyurun inceleyelim. Sonrasında batarya ve uygulama özellikleriyle işi bitireceğiz. Bilgiye ve robota sizlere doyuralım. Eksik hiçbir madde bırakmadan devam edelim istiyorum dostlar. Bu arada detay sevmeyenler için video sonunda kısa özet geçeceğimi baştan ileteyim. Bazı dostlarımızın gerçekten zamanı olmuyor, zamanı kısıtlı oluyor. Onlara anlayışlı olalım, anlayışlı davranalım. Evet, konuya dönecek olursak öncelikle robotun malzeme kalitesine bayıldığımızı belirtelim. Zaten dünyanın en sağlam, en dayanıklı robot unvanına sahip bir marka olduğunu başta da söylemiştik. Bu cihazda da tank gibi malzeme kullanılmış gerçekten. Kullanım süremiz boyunca temas ve çarpışmalardan çok ama çok nadiren kılcal çizik oluştuğunu belirteyim. Hoş, bu robot kirlenecek de, çizilecek de, bana zaman kazandırsın yeter. Küçük bir tespitim var bu konuda. Onu baştan belirteyim. Robotun siyah olması kaynaklı öndeki bumper'ında kızılötesi sensörlerin bulunduğu siyah kısımda çok fazla toz tutuyor. Temizlik sonrası bir bezle silmek durumunda kaldım. Düzenli temizlikle ve zamanla azalacağından çok eminim. Çünkü farklı markalarda da bunu gözlemlemiştim. Yeni olduğu için bu sorunu yaşadığımızı biliyorum. Ama bilirsiniz ki robot kafalar dürüsttür. Ne yaşarsa, ne deneyimlerse onu siz değerli takipçilerimize net olarak aktarır. O yüzden küçük bir vurgulamak istedim bu konuyu da, bilginiz olsun dostlar. Robotun malzemesinden konuya girdik. Üst kısmından devam edip altına doğru ilerleyelim. Üstündeki tuşlar ilk defa bir robotta gördüğüm dokunmatik tarzda. İnanılmaz havalı ve premium hissi yaratıyor. Hiç yalan söylemeyeceğim size dostlar. İlk geldiğinde kurulum sırasında uygulamada 2 tuşa basılı tutun yazıyordu. Tabi ben kurolar gibi içe doğru bastırmaya çalıştım tuşları. Baktım içe doğru gitmiyor. Hemen çaktım köfteyi, durdurdum kendimi. Bu kısmı hızlıca rezilliğimden dolayı atlıyorum. Söylemedim varsayın. Şimdi clean tuşu açma kapama, başlatma, durdurma işleri için kullanılıyor. Home tuşu biliyorsunuz yuvaya dönüşü sağlıyor. Bir de spot cleaning tuşu var. Bu da bölgesel temizlik için kullanılıyor. Spiral şekilde bir bölgeyi temizliyor robot bu tuşa basarsanız.
Robotun üstünde iRobot Roomba yazan yer tutma aparatı dostlar. Bu kadar ince düşünülmüş bir detay daha hayatımda görmedim. Robotu temizliğe götürürken kedinin yavrusunu böyle tutup götürdüğü gibi götürüyorum resmen robotu. Taşıma esnasında altındaki sensörlere vesaire de elim değmemiş oluyor. Robotta taşımayı bile düşünmüş firma. Arada önünden falan geçerken saygıyla eğiliyorum dostum deyip efendi efendi geçiyorum önünden. Öyle saygı uyandırdı bu robot bende gerçekten. Neyse devam edelim. Robotun önünde bulunan bumper ve sağlamlığına biraz önce değinmiştik. Ama o duruşu yok mu? Hani o Güldür Güldür'de İsmail Başkan var ya, o geliyor aklıma. Resmen taş gibiyim diyor robot. Basmışım amino asidi taş gibiyim. Üstüyle ilgili son olarak bumper'ın hemen üstünde bulunan infrared sensör. Bu da robotun yuvasını bulmasını sağlıyor. Tabi burada atlamayalım. V-Slam bir robot olduğu için Roomba i7'nin üzerinde bir de gelişmiş kamera kısmı var. Burayı da atlamayalım. Yan kısımlarına gelmek isterdim ama hiçbir şey yok robotun yanında. Ne hoparlör çıkışı ne fan. Nerede bunlar diyorsunuzdur büyük ihtimalle. iRobot bu konuda da boyut atlamış yine. Hoparlör robotun içinde. Zaten boş boş konuşmuyor her şeyde. Gerektiğinde devreye giriyor. İşte başlıyorum, bitiriyorum falan yok. Onları minik ses şovlarıyla yapıyor. Konuşup sizi rahatsız etmiyor. Sesi anladık. Fan normalde yanda, arka tarafta olur. O nerede diyorsunuzdur. Fan çıkışı robotun verdiği havayla yerdeki tozları kaldırmasın diye robotun arka tarafında bulunmuyor. Havayı tekerlek boşlukları ve benzeri boşluklardan dağıtarak dışarı veriyor robot. Bunu görünce ve duyunca tepkim aynen şöyle oldu dostlar, buyurun. Ama oha ya! Oha! Ama Ohannes ya! Vay babayın! babayın mı? Vay babayın tabii ya! Şimdi geçelim artık robotun altına. Tabi hem yan hem alt olacak şekilde önce toz haznesinden olaya gireyim. Toz haznesi tam 400 mililitre. Hazne temizliği gerçekten çok çok basit. Hazneyi yıkayabiliyorsunuz bu arada ama filtreyi yıkamayın. Zaten toz haznesinin üzerinde bunu da belirtmişler. Aeroforce yüksek verimli filtre sayesinde toz, alerjen, polen, akar vesaire pisliklerin %99'undan kurtuluyorsunuz. Gerçekten çok farklı bir malzeme ve yapıda filtreleme sistemi kullanılmış. Ben farklıyım ona göre diyor görüntüsüyle, alınca siz de fark edeceksiniz. Alttan devam edelim dostlar. Robotun altında tam 6 adet düşme sensörü var. Bol bol kullanmışlar. Tam ortada 2 adet şarj kontağı var. Ve onların ortasında sarhoş tekerimiz mevcut. Bir adet vidalı yan fırçamız var. Tekerlek mekanizmaları gerçekten sağlam. Tekerlek de bir o kadar kaliteli malzemeden üretilmiş, çok belli. Çoğu robotta olmayan zemin sensörü Roomba i7'de var. Bu infrared sensörler halıları işaretliyor. Uygulamada görebiliyorsunuz. Dilerseniz o bölgeyi alan olarak seçip sadece halı temizliğine gönderebiliyorsunuz robotu. Gelelim en can alıcı, aşık olduğum kısma. Burası gerçekten çok önemli, dikkatli dinleyin. Birbirine zıt yönde hareket eden patentli çift ana fırça sistemi mevcut. Bu sistem sayesinde inanılmaz temizlik performansı sağlıyor Roomba i7. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Bir ana fırçanın nesi var, iki ana fırçanın deli temizliği var demişler. Kauçuk olan bu ana fırçaların temizliği o kadar basit ki size anlatamam. Kıllı fırçası olan bu 2 in 1 dediğimiz ana fırçaların temizliğini yapanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Bu onun onda biri düzeyinde, inanın o kadar rahat temizliği. Saçı vesaire pisliği yan taraflara atıyor. Oradan siz sadece alıyorsunuz. Kauçuk olduğu için bir yere takılmıyor, bir yere dolanmıyor. Direkt
haznenin içine gönderiliyor. Bir de akıllara zarar hareketli ana fırça yuvası var. Ve öyle hareketi basit sağa sola şeklinde bildiğiniz gibi değil. Resmen dans ediyor. Bu da ne demek oluyor? İyi mi kötü mü diyenler için zemininize, halı şeklinize, halı kenarına göre ana fırça yuvası oynuyor, hareket ediyor ve size muhteşem bir temizlik deneyimi sağlıyor. Son olarak öyle ince bir detay var ki robotun altında bir minnoş küçücük fırça var. Hani gördüğünüzde bu da neyin nesi be olmayın diye açıklıyorum. Statik elektriği anakarta hasar vermemesi için dışarı aktaran bir fırçadır bu. Adamlar bunu bile düşünmüş bu arkadaş. Şimdi de robot ve yuva ölçülerini ekrana yansıtalım. Detaycılığımız öne çıksın. Böylece bu bölümü artık bitirelim. Robotu alt üst detaylıca tanıttıktan sonra şimdi gelelim detay özellik ve donanımlara. İlk olarak en önemli detay olan batarya ile işe başlayalım. Roomba i7'de 1800 mAh batarya mevcut. iRobot.com.tr yani orijinal sitede 75 dakika çalışma süresi yazıyor. Ama biz rahat 85 dakika deneyimledik. Bunu yaşadık. Bu deneyimimizi belirtelim. Yani 85 dakika rahatça çalışabiliyor robot. Robot bataryasını tam 90 dakikada dolduruyor. Şimdi 1800 mAh nedir be? Bize 3200 yetmiyor. 5200 varken diyenleriniz olacaktır. Hemen detaya ineyim burada. Robot bir kere gerçekten çok verimli çalışıyor. Misal odalar arası geçişlerde emiş ve ana fırçasını dahi durduruyor. Gereksiz benzin harcamıyor kısaca. Ayrıca şarjı o kadar kısa sürede dolduruyor ki başta belirtmiştim biraz önce 90 dakika. 1800 mAh yerine 1000 mAh olsa da umurunuzda olmuyor, emin olun. Çünkü biterse gidip hemen doldurup gelip işine devam edebiliyor. Robotlarda, daha doğrusu normal robotlarda şarj süresinin 4 saat olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Bu robotta 1,5 saat. 135 metrekare evimi, 90 metrekare temizlenebilir alanı var bu arada. Tek seferde bataryası bitmeden temizliyor. Bunu da not olarak ekleyeyim. Bu canavar daha ne yapsın diyeyim ve batarya konusunu bitireyim dostlar. Robotun yerden yüksekliği ön kısımdan tam 2,2 santim. Ve ön alt kısmı gemi tarzında eğimli tasarlanmış. Bu sayede 2 santimin altındaki tüm yüksekliklere halı veya sert zemin fark etmeksizin bana mısın demeden çok rahat çıktığını belirteyim. Robotun yüksekliği tam 9,2 santim. Halıdan inip çıkmıyorsa bu yüksekliğin üzerindeki koltuk, kanepe altına silme şekilde girecektir. Yine de riske etmemenizi en az 9,5-10 santim yükseklik olmasını da öneririm dostlar. Yan fırça kıl uzunluğu 3 santim. Robottan dışarı çıkan plastik olan kısım dahil 4,5 santim. Hem bu ölçüler hem de TOF yani duvar sensörünün etkisiyle kusursuz bir kenar temizliği yapıyor. Gerçekten çok başarılı buldum bu konuda, net olarak belirteyim. V-Slam yani kameralı bir robot olması dolayısıyla tek seferde harita oluşturamıyor robot. Ama benim 135 metrekare evimi ikinci temizlikte kusursuzca tanıdı ve haritaladı. Tam ev temizliği yaparak harita çıkarabiliyor, bunu belirteyim. Eviniz çok büyükse haritalama sırasında ana fırçaları veya yan fırçayı çıkartmak mantıklı olabilir. Bu konuyu düşünebilirsiniz. Ya robotta kir saptama teknolojisi var. Akıllara zarar. Nedir bu sistem? Nasıl çalışır derseniz çift kauçuk fırçaları çıkardığınızda
sarı yuvarlak bir akustik sensör görürsünüz orada. Fırçalardan toz haznesine aktarılmak üzere geçen toz miktarı arttıkça bu akustik sensöre temas eden toz partikülleri de artıyor. Bu sayede robot o alanın daha kirli olduğunu algılıyor ve tekrar o bölgeyi temizliyor. Ya, muhteşem bir detay. Böyle bir şey görmedim. Perdeleri baya zorluyor. Arkasına geçip temizlemek istiyor robot. Buyurun seyredelim. Halıda güç arttırma modu yok. Zaten buna gerek bile yok. Çünkü birbirine zıt dönen çift ana fırçasıyla halıyı dayak manyağı yapıyor. Bu sayede temizliyor. O yüzden halıda güç arttırma falan bu robotta hikaye. Toz haznesi doluluk uyarısı bile var robotta. Yok daha neler dedim. Toz haznesini çıkarttığınızda robotun iç kısmına doğru iki kenarda bulunan dikdörtgen yapılı iki sensör göreceksiniz dostlar. Toz haznesi dolduğunda ve kirler bu sensörlere yaklaşıp temas ettiğinde robot toz haznesi doluluğunu algılıyor ve uygulamadan sizin seçtiğiniz şekilde davranıyor. iRobot ne var ne yok Roomba i7 modeline eklemiş. Bazı marka modellerde toz haznesini yerinden ayrılmadıysa uyarı veriyor falan, bu tarz şeyler var. Ama bu öyle kağıt üstü bir özellik değil, direkt sensörlerle çalışıyor, efsane bir şey. Robot yuvasına çok net olarak dönüyor ve verilen görev alanına çok net olarak gidiyor. Bu konuda gerçekten kusursuz. Hatta başta da söylemiştim, görev alanına gidene kadar emişi ve ana fırçaları verimlilik için çalıştırmıyor bile. Bir odaya görev verip iptal edip ya da tamamlanıp yuvaya dönmeden başka görev veremiyorsunuz. Yuvaya mutlaka dönmeli ve yeniden görev vererek başlatılmalı, bunu belirteyim. Robotu saçmalama denemelerimiz meşhurdur bizim, biliyorsunuz. Hepsini Roomba i7 içinde uyguladık ama bana mısın demedi. Harita silme, kaydırma gibi sorunlar yaşatmadı bize. Takdir edersiniz, robotlarda en önemli şey de budur. Harita kayması ya da en ufak müdahalede haritayı silen bir robot, en kaliteli robot bile olsa insanı teknolojiden bezdiriyor. Çalışırken dahi robotun yuvasının yerini değiştirdim, inanın. Bu denemeyi yaptım. Önce eski yerine gitti, aradı, baktı yok. Sonra hiç uzatmadan gitti direkt yeni yerini buldu ve haritada güncelledi. Hiç abartmıyorum. Gerçekten çok başarılı bu konuda. Bu arada sadece bir kere abartı derecede saçmalattıktan sonra yuvasını bulamadı robot. Bulmakta zorlandı daha doğrusu. Ama sonuç olarak beklediğimde 1-2 odaya gidip yuvasını aradı. Sonra 3. odada yuvasını buldu ve gitti yerleşti. Abartı bir deneyim yaşatmadı bana. Bunu da ekleyeyim. Masa, sandalye, koltuk, ayaklarına vesaire çarpma, yani çarpışma durumlarına gelince kameralı bir robot olmasından kaynaklı bu konuda hassas değil. Bunu çok net belirtiyorum. Ama her temizlikte evi daha iyi tanıdığına ve çarpışmalarını azalttığını da gözlemlediğimi ileteyim. Imprint akıllı haritalama diye bir sistemi var. Sürekli öğrenme halinde robot. Bu zaten robotun detaylı özellikleri kısmında web sitesinde de yazıyor. Yani uzun vadede robotu görmek lazım. Şu anda çarpmaları var ama başta da belirttiğim gibi robot kaya gibi. İçiniz rahat olsun. Öndeki bumper'ın varoluş amacı da bu tarz dokunmaları tespit etmek ve robotu geri çekmek. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bırakın videodaki gibi mikrofona kafa atarcasına devam etsin işine. Ben dedim sen şu an ikiye bölüp dedim göle atmak istiyorum dedim, yapabilir miyim dedi. Yapabiliyorsan yap dedi. Ben dedim abi ver dedim. Abi görüşürüz dedim. Elimi tuttu, bana bir çıktım bölüktüm. Sağlam abi, kontrol etme abi. Şaka bir yana, öğrenmesini tamamladığı kesimlerde de çok narin davrandığını da belirtiydi robot. Robotun maalesef paspas özelliği yok diyecektim ki ama Roomba i7 robot süpürge Imprint Link özelliği sayesinde Brava M6 Jet paspas ile birlikte
koordineli çalışabiliyor. Roomba i7 süpürme işlemini tamamladıktan sonra Brava M6 Jet robot paspasa talimat gönderiyor ve Brava paspas silme işlemine öylece başlıyor. Böylece süpürme silme işlemi sizin bir müdahaleniz olmadan iRobot'un robotları tarafından tamamlanıyor. Muhteşem bir şey. Ayrıca robotun çöp toplama istasyonu da yok. Yani clean base'i yok. Roomba i7 Plus modeli gibi değil bu. Ama ayrıca çöp toplama istasyonu yani Clean Base'i satın alıp Roomba i7'nizi Roomba i7 Plus'a çevirebileceğinizi de belirtmiş olayım bu videoda. Satın alacağınız Clean Base ile beraber gelecek olan otonom boşaltmaya uyumlu toz haznesini kullanmanız yeterli. Gerçekten Lego gibi yemin ederim. Ekle çıkar. Süper. Bayıldım özelliklerine. Robotun uygulamasında haritada kendinize bölgeler ekleyebiliyorsunuz. Misal halı alanı, mutfak masası altı gibi ve direkt robotu buraya gönderip temizlik yaptırabiliyorsunuz. Odaları kolayca bölüp birleştirip isimler ve şekiller verebiliyorsunuz. Canlı olarak robot nerede? Harita üzerinde bunu size göstermiyor. Ama oda ismini gösteriyor. Yani hangi odada temizlikte olduğunu robotun görebiliyorsunuz. Bir de odayı seçtiğinizde ortalama kaç dakikada temizleyeceğini de size gösteriyor robot. Robotun bir tane emiş modu var. Evet gerçekten yanlış duymadınız, sadece bir tane. Yok şu odamı şöyle temizle, yok halımı şu modda geç falan, bırakın bu işleri diyor Roomba i7. Ben her yeri krallar gibi temizlerim. Sen keyfine bak, ayar mayar uğraşma, git dinlen, gerisini ben hallederim diyor. Net. Emiş moduna ait Pascal değeri bilgisi yok. Ama videonun başından buraya kadar olan kısımda da bahsettiğim gibi çift ana fırçası ile muadillerine göre kıyasla çok üstün bir temizlik sağlıyor. O yüzden kağıt üstü verilerine kafanızı hiç yormayın, içinizi rahat tutun. Biz sizin yerinize denedik, emin olun. Robotun bu tek olan emiş modundaki desibel seviyesini de buyurun izletelim size. Roomba i7 tam 10 adet harita kaydına izin veriyor. Yazlıkta ya da çok katlı evlerinizde de rahatça kullanabilmenize olanak sağlıyor. Bu konu gerçekten önemli. En önemli özelliklerden birisi olan yasaklı alan uygulamada mevcut. Dilediğiniz gibi çok basitçe yasaklı alanları seçebiliyorsunuz. Yalnız uygulamada sanal duvar yok. Fakat bunu aşabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu açıklayayım. Yasaklı alanı küçültüp 20 santimlik bir alana kadar incelebiliyor çizgi. Kendinize bir yasaklı alan, yani sanal duvar çizebilirsiniz. Tabi koskoca iRobot bu şekilde bırakır mı? Yani müşterilerine sanal duvar yok dedirttirir mi? Tabii ki hayır. Adamlar kutunun içerisine sanal duvar bariyeri diye bir cihaz eklemişler ve hediye olarak göndermişler. Tabii bana özel değil. Siz aldığınızda sizinkinde de çıkacak. Bu cihazla hiç uygulamayla falan uğraşmadan sanal duvarınızı yapabiliyorsunuz. Hatta ve hatta cihazın 2 modu var. Diğer modunu alıp yasaklı bölge de seçebiliyorsunuz. Hayatımda ilk defa böyle bir sistem gördüm. Üst düzey bir mühendislik. Tebrik ederim. Yine saygı duydum. Yine ölümü ilikledim, oturdum. Uygulamada temizleme geçişleri diye bir alan var. Bu alandan robotun evinizi nasıl temizlemesini istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Misal her yeri 2 kere temizle ya da 1 kere temizle. Hatta ve hatta büyük odaları 1 kere temizle, diğerlerini 2-3 tur temizle bile diyebiliyorsunuz. Muhteşem bir detay. Misal mutfağınız çok kirli ise 2 tur seçip gönderebiliyorsunuz. Tertemiz olacaktır doğal olarak.
Bildirimlerde konuşma dili de olması gerektiği gibi ana dilimiz olan Türkçe. Gurur duydum. Hala Türkçeleşmeyen robot süpürgeler var. Bunları tercih edenlere akıl sır erdiremiyorum artık. Hem ülkemde satacaklar hem para kazanacaklar ve Türkçe dil desteği vermeyecekler. Olmaz. iRobot'un bu konudaki farkı ne diye sorarsanız çok fazla konuşup başta da söylemiştim. Sizi yormuyor, sıkmıyor. Başlarken ve bitirirken ufak sesler çıkarıyor. Bildirim sesleri çıkarıyor. Ama oldu da arızalı bir durum ya da bir sorun varsa robot bülbül gibi ötmeye başlıyor o zaman. Robot paylaşımı diye uygulamada bir alan yok. Uygulamayı eşiniz ya da dostunuzla paylaşmak istediğinizde kime gönderecekseniz sizin hesabınızla giriş yapıp aynı ayar ve haritayla kullanması gerekiyor. Bunu belirtelim. Karanlık ortamlarda en az lidarlı robot süpürgeler gibi stabil çalışıyor. Hiç sorun yaşamadım. Ama sonuç olarak bu robot V-SLAM yani kameralı bir robot. O yüzden özellikle haritalama yaparken zifiri karanlık olmamasına özen göstermeniz yeterlidir. Uygulamasında uzaktan kumanda yok. Fiziksel uzaktan kumandası da yok. Ve bunlara ihtiyaç da yok. Aktif haritalaması var Roomba i7'nin. Bu da çok önemli. Misal balkonu haritanıza eklememiştiniz. Bazı robotlarda sıfırdan haritalama yapmadan ekleyemiyorsunuz. Roomba i7'de durum böyle değil. Aç balkonu, ver tam ev temizliği görevini. Orayı da haritana ekliyor. Aktif haritalama önemlidir. Roomba i7'de de aktif haritalama vardır. Yan fırça zorlanınca hemen sorun olmaması açısından kendi kendini durduruyor. Hata verip robotu durdurmuyor. Ayrıca hiçbir robotta bu kadar kaliteli geri hamle yapanını görmemiştim. Engellerde vesaire resmen geri vitese atıyor robotu. Gidiyor, bayıldım buna. Google, Siri veya Alexa ile sesli yönlendirmeleri yapabiliyorsunuz. Özellikle Siri ile denedik, bayıldık. Hatta ve hatta detay sevenler için iFi TTT desteği bile var. Yani otomasyonda iRobot gerçekten sınır tanımamış maşallah. Hey Siri, her yeri temizle. Tamam, gitti. Robot gönderildi. Bayıldığım özelliklerden bir tanesi uygulamada sık kullanılanlar kısmı var. Kendinize göre odaları seçip renk ve isim veriyorsunuz. Sonra bir tuşa basarak o görevi başlatabiliyorsunuz. Çok ince detay ama çok kullanışlı. Bravo. Robotta programlı temizlik var. İstediğiniz gün ve saate istediğiniz odaları temizletebiliyorsunuz. Hatta iRobot boyut atlamış yine bu konuda. Bunu siz evden ayrıldığınızda konum algılayıp dahi başlatması gibi bir özelliği var. Gerçekten boyut atlamış, çıldırmışlar bu konuda. Robot sağlığı kısmı var uygulamada. Henüz test aşamasında sanırım. Bazen açılıp bazen kapanıyor. Açıkken bir kere yakaladım. Aksesuarların, sensörlerin vesaire durumunu da gösteriyor size. Bilginiz olsun. Benden kaçmaz. Ve son olarak uygulamadaki yardım kısmı o kadar detaylı ki takıldığınız her şey için çok çok detaylı bilgilendirmeleri var. Uygulama üzerinden firmaya geri bildirim vesaire de yapabiliyorsunuz. Bildirim ayarlarını dahi çok detaylı şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Yeter, bayılacağım artık. Bu ne kadar özellikti be. Kapatıyorum, yeter. Evet, şimdi videonun başında da belirttiğim gibi zamanı az olan dostlarımız için kısa bir özet geçmeye çalışacağım. Kimler neden bu robotu almalı, neden iRobot seçmeli, neden Roomba i7 olmalı, elimizden geldiğince kısaltalım ve anlatalım. Şimdi iRobot markası bu işin piri. Bunu bir kere net olarak belirtelim. Dünya markası olmak, öncü olmak, patent sahibi olmak kolay işler değil gerçekten. Ben markayı Apple'a benzettim. Uygulama çok kurcalanmaya, incik boncuğa izin vermiyor. Sen keyfine bak, bana bırak, ben temizliğimi hallederim diyor. Ve işini çift ana fırçasıyla uçuk bir seviyede yapıyor. Bunu da belirteyim. Peki Roomba i7 modeline gelecek olursak bu model markanın en üst seviye modellerinden bir tanesi. Cleanbase eklenmesi ile istasyonlu i7 Plus'a dönüştürülebiliyor olması.
Hatta Bravo Paspas ile uyumlu olduklarından paspas işini ekipçe yapabilmeleri gerçekten bir avantaj. Patentli çift ana fırçası, kir saptama teknolojisi, akıllı haritalama sistemi, zemin sensörü, toz haznesi, doluluk uyarısı gibi birçok üstün özelliğe sahip bu robot. Robot kafalar gerçekten bu ürünü test etti ve onayladı. Gönül rahatlığıyla eşime dostuma öneririm zaten. Sizlere de öneririm dostlar. Alıp keyfinize bakabilirsiniz. Ve bitti. Umarım robot kafalar tarzında detaylı bilgilerle yine sizi bilgiye doyurmuşuzdur. Bizim de farkımız bu. Öyle 3 gün robotu deneyeyim, 2 gün video çekeyim, bir haftada at fırına ver milletin önüne yapmadık, yapmayız, yapmayacağız. Robotu tam 1 aydır deneyimliyorum. Tabi bu incelemeye bu kadar süreye olanak veren çok değerli iRobot Türkiye ailesine, ki bu şansı herkese vermezler, çok iyi biliyoruz. Ve özellikle iRobot Türkiye çalışanlarından çok sevdiğimiz bir tanecik Öykü Hanım'ımıza teşekkürlerimizi sunarız. İncelememizi beğendiyseniz beğeni atıp yorum yapmayı esirgemezseniz çok memnun oluruz. Hatta eşinize ve dostunuza kanalımızı da önermenizi rica ederiz. Üstadımın bir sözüyle videoya son vermek istiyorum. Teknolojide mükemmelliği sadelik ve basitlik getirir. iRobot o yüzden 10 senelik robotlarında bile problem yaşamıyor. Bunu belirtelim. Sağlıcakla kalın robot kafalar ailesi. Hoşça kalın.